Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikili pirinç örgüyle kapüşonlu çok güzel bir tulum çalışması yapacağız. İkili pirinç örgünün yapımını daha önce kanalımda anlatmıştım. Yukarıdan izleyebilirsiniz. Yine açıklamalar bölümüne link olarak da ekleyeceğim. Biz bugün tulumumuzu 0-3 aylık bebeklerin kullanabileceği büyüklükte hazırlayacağız ve tamamını dikişsiz olarak öreceğiz. Dikişli bir şekilde örmek isteyen arkadaşlarımız için ilerleyen bölümlerde ne yapmaları gerektiğini anlattım. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. 4,5 numara misinalı şiş kullanacağım. Eliniz sıkıysa arkadaşlar 5 numara şiş de örmenizi tavsiye ediyorum. İp olarak da kartopirestal kullanacağım. 100 gram ağırlığında, 190 metre uzunluğunda bir ip. Bundan 2 tane almanız yeterli arkadaşlar. 1,5 yumak ip kullanacağız sadece. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Arkadaşlar geçen hafta biliyorsunuz bu kapüşonun yapımını baştan sona anlatmıştım. Eğer kapüşonunuz hazır değilse, çünkü biz şimdi sadece tulumumuzu öreceğiz. Önce o videoyu izleyip kapüşonunuzu hazırlayın. Daha sonra tuluma geçin. Şimdi roba ayrımlarımızı yapacağız. Şişimizde 53 tane ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Şimdi baştaki 7 tanesini ayırıyorum. Buraları haroş olarak öreceğiz. 2, 4, 6, 7. Ayrıcımızı takalım buraya. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarım ayraç taktığım her yere lütfen ayraç taksınlar. Sondaki 7 ilmeğimin sonuna da yine ayraç takacağım. 2, 4, 6, 7. Buralar bizim ilik düğme kısmımız. Hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde sadece haroş olarak öreceğiz. Burada yapacağımız tek değişiklik sırası geldikçe ilik açmak olacak. Onun dışında dediğim gibi arkadaşlar hem ön yüzde hem arka yüzde baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroş olarak öreceğiz. Şimdi roba ayrımlarımızı yapalım. Ön bedenim için 4 tane ilmeğimi ayırıyorum. Yanına bir tane ayraç takıyorum. 2, 4. Arada bir tane ilmeğim olacak. Roba artışlarımızı bu aradaki bir tane ilmeğin sağından ve solundan yapacağız. Kol bedenim için 7 tane ilmeğimi ayırıyorum. 2, 4, 6, 7. Ayracımı takacağım. 2, 4, 6, 7. 7 tane ilmeğin sonuna ayracımı takıyorum. Arada yine bir tane ilmeğim var. Arka bedenim için 13 tane ilmeğimi ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Yanına ayracımı takıyorum. Arada yine bir tane ilmeğim var. Buraya da ayraç takalım. Diğer kol bedenimiz için yine 7 tane ilmeğimizi ayırıyoruz. 2, 4, 6, 7. Ayracımı takıyorum. Arada bir tane ilmeğim var. Bunu da kenarına ayracımı takıyorum. Ve diğer ön bedenim için 4 tane ilmeğim burada kaldı. Bu ilk sıramızda arkadaşlar roba artışı yapmayacağız. Model kurulumuzu yapacağız. Bir sonraki ön yüzümüze geldiğimizde artışlarımızı yapmaya başlayacağız. Baştaki 7 tane ilmeğimi haroş olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7. Ayracımı bu tarafa aldım. Bir tane ters ilmekle başlıyorum. Klasik tekli lastik örgü örer gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane ters ördüm. Bir tane düz. Bir tane ters. Bir tane düz. Artış yapmadığım için ayracımı buraya alıyorum. Aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Şimdi yine arkadaşlar bir tane düzle başlıyorum. Bir düz, bir ters, lastik örgü gibi örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Artış yapmıyorum. Aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Şimdi bir tane düz ilmekle başlıyorum. Bir düz, bir ters, 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 bir düz, bir ters ve bir düz. Yine artış yapmıyorum. Aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Kol bedenime geçtim. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters. Bir tane düz. Bir tane ters. Bir tane düz. Bir tane ters ve bir tane düz.
Ayraç arasındaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Ön bedenim için ayırdığım 4 tane ilmeğime geçtim. Burada arkadaşlar kenar ilmeklerimizden sonra bir tane ters ilmekle başlamıştık. Sonda da bir tane düz ilmekle bitirmiştik. Burada da sondan devam ediyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğim ters. Üçüncü ilmeğim düz. Dördüncü ilmeğim ters. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Artık kurulumumuzu yaptık arkadaşlar. Bizi şaşırtacak bir durum yok. Örgümün arka yüzünü döndüm. Örgümüzün arka yüzlerinde herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Kenardaki 7 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Şimdi düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum, düz olduğu için. Buradaki ilmeğim ters, ters örüyorum. Düzü düz, tersi ters. Ayracımı bu tarafa aldım. Ayraç arasındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ters ilmeğimizi ters, düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ön yüzde düz ördüğümüz ilmeklerimiz örgümüzün arka yüzünde ters. Ters ördüklerimizde örgümüzün arka yüzünde düz oluyor. Ve bu şekilde tersi ters, düz düz olarak örüyoruz. Ayraç aralarımızda ters ilmek örüyorduk ön yüzümüzde, arka yüzümüzde düz, düz olarak örüyoruz. Sona geldim. 7 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzümü dönüyorum. Artık artışlarıma başlayacağım arkadaşlar. Aynı zamanda ilk ilmeğimi açacağım. 3 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ve 3. 3 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir doluyorum. Ve 2 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar iyi izleyelim lütfen. Bir önceki ön yüzümüzde kurulumumuzu yapmıştık. Herhangi bir artırma işlemi yapmamıştık. Daha sonra arka yüzümüzde ters olan ilmeklerimizi ters, düz olan ilmeklerimizi düz olarak ördük. Şimdi bu sıramızda artık ön yüzümüzde hep artışlarımızı yapmaya devam edeceğiz. İlk iliğimizi açtık. Şimdi arkadaşlar ters olan ilmeklerimizin üzerine düz, düz olan ilmeklerimizin üzerine ters olarak devam edeceğiz. Fakat bu kenar ilmeklerimizden sonraki ilk ilmeğimizi her zaman ters öreceğiz. İpimi kendimden tarafa aldım. Ön bedenimin ilk ilmeğini ters olarak örüyorum. Şimdi bakın burada düz ilmeğim var. Bunun üzerine ters örüyorum. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Bir tane artış yapıyorum. Ayraç aralarındaki ilmeklerimizi ters öreceğiz arkadaşlar. Ön yüzümüzde, arka yüzümüzde düz. Ayracımı bu tarafa aldım. Bir artış da buradan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Ayracımı gördüm. Hemen artışımı yapıyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Ayraç arasındaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da yine artışımı yaptım ve devam ediyorum. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Bu şekilde devam ediyorum. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz arkadaşlar. Tam tersi işlem yapıyoruz. Ayracıma geldim. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Buradan da yine artışımı yapıyorum. Ve devam ediyorum. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters,
Tersin üzerine düz. Aynı şekilde devam ediyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayracımın bu tarafından da yine artışımı yapıyorum. Ve devam ediyorum yine. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. En sondaki ilmeğimizi arkadaşlar yine ters örgü olarak devam ettiriyoruz. Kenar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Aynı sistemle ilerleyeceğimiz için arkadaşlar zaman kaybı olmaması için arka sıramızı da göstereceğim. Daha sonra bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi burada ilmeklerimizin yönlerini tamamen değiştirdik. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz örerek. Arka sıramızda da düzleri düz, tersleri ters öreceğiz arkadaşlar. Bir ön yüzümüze geçtiğimizde tekrar ilmeklerimizin yönlerini değiştireceğiz. Şimdi kenardaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzlerimizde hep terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Roba arasındaki, yani şu ayraçlar arasındaki ilmeklerimizi ön yüzümüzde her zaman ters öreceğiz. Bir de baştan 8. yani şu kenar ilmekleri 7 tane ilmeğimiz var. 8. ilmeğimiz ön bedenimizin ilk ilmeğini ters öreceğiz. Yine ön yüzümüzde kenar ilmeklerimizden sonraki buradaki ters ilmeğimizi ters olarak devam ettireceğiz. Örgümüzün arka yüzüne de bu ilmeğimizi düz öreceğiz arkadaşlar ki ön yüzde ters olsun. Zaten bakın burası upuzun bir düz çizgi. Burayı bu şekilde devam ettireceğiz. Ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak. Şimdi düzü düz, ters ters öreceğim. İkinci ilmeğim de düz, bakın arkadaşlar. Düz olarak örüyorum. Tersi ters. Düzü düz. Tersi ters. Ayracımı aldım bu tarafa. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayraç araları ön yüzde ters, arka yüzde düz. Zaten arkadaşlar bakınca anlıyorsunuz. Şimdi artış yaptığım ilmeğim var arkadaşlar. Onu da gelişine göre öreceğim. Hemen onun yanındaki ilmeğe bakıyorum. Düz ilmek arkadaşlar. O yüzden bu ilmeğimi ters örmem gerekiyor. Artış ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın yanındaki düz. Düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü düz. Tersi ters. Düzü düz. Tersi ters. Düzü düz. Son ilmeğim dolama ilmeğim arkadaşlar. Yani artış yaptığım ilmeğim. Düzden sonra ters geldiği için ters olarak örüyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. İki ayraç arasında bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünde bu ilmeğim ters. Şimdi geçtim bu tarafa. Bakın burada da artış ilmeğimin yanındaki ilmeğim düz. O yüzden tersle başlamam gerekiyor. Bir tane ters ördüm. Bir tane düz. Bir tane ters. Bir tane düz. Yani tersi ters. Düzü düz olarak örüyorum. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Çok kolay aslında, karışık değil ama yine bir özet geçelim isterseniz. Şimdi bakın arkadaşlar, en son ilmeğimi düz ördüm. Dolama ilmeğimi, yani artış yaptığım ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Çünkü düzden sonra ters geliyor. O yüzden ters olarak örüyorum. Artışlarımızı bu şekilde ayarlayacağız. Bir önündeki ilmeğe bakacağız. Tersse düz öreceğiz. Düzse ters öreceğiz. Ayraç aramdaki ilmeğim düz olarak örüyorum. Geldim buraya. Bakın burada artış ilmeğim var. Hemen yanındaki ilmek düz. O yüzden yine ters örgüyle başlıyorum. Bir ters ördüm. Düzü düz örüyorum. Ters ters. Düzü düz. Ters ters. Düzü düz. Ters ters. Düzü düz. En son artış yaptığım ilmeğim düzden sonra ters geldiği için ters olarak örüyorum. Ayraç arasındaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakıyorum buraya. Burada düz ilmeğim var. Tersle başlamam gerekiyor. İlk ilmeğimi ters ördüm. Düzümü düz örüyorum. Tersimi ters. Düzümü düz örüyorum. Son ilmeğimi arkadaşlar düz örgü olarak örüyorum. Ön yüzüme ters olarak düşmesi için. Sıra sonundaki 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Arkadaşlar birlikte bir ön yüz bir arka yüz yine örelim. Daha anlaşılır olsun. Şimdi her ön yüzümüze geldiğimizde burada takılı olan ikili ayraçların hem sağından hem de solundan artışlarımızı yapacağız. Bunu her ön yüzümüze geldiğimizde yapacağız. Başa ve sona taktığım kırmızı ayraçların ne sağından ne de solundan artırma işlemi yapmayacağız. Buralar bizim
İlik düğme kısmımızı belirginleştirmek için taktığımız ayraçlar. Buraları haroş örüyoruz. Karıştırmamak için de bu ayraçları taktık. Yani tek arkadaşlar bu ayraçlar. O yüzden aklınızda bulunsun. Tek olan ayraçların herhangi bir yerinden artırma işlemi yapmıyoruz. Sadece ikili takılı olan ayraçlarımızın sağından ve solundan artışlarımızı yapıyoruz. Örgümüzün arka yüzünde herhangi bir artırma işlemi yapmıyoruz. Sadece baştan 8. bu kenar ilmeğimiz 7 taneydi. 8. ilmeğimizi düz örüyoruz. Sondan da yine 8. ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Artış ilmeklerimizi de örgümüzün arka yüzünde bir önceki ilmeğe göre ayarlıyoruz. Yani bir önceki ilmek düzse burayı ters örüyoruz. Artırma ilmeğimiz tersse düz örüyoruz. O şekilde ayarlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ön yüzümüzde yine devam edelim. Ön yüzümde kenardaki 7 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Ayracımı aldım bu tarafa. Bakın herhangi bir yerinden artırma işlemi yapmıyorum. Ayracımdan hemen sonraki ilk ilmeğimi her ön yüzüme geldiğimde ters olarak öreceğim. Arkada da bu ilmeğim düz. Düz olarak öreceğiz arkada da. Şimdi arkadaşlar ön yüzlerimize geldiğimizde ne yapıyorduk? Ters ilmeklerimizin üzerine düz, düz ilmeklerimizin üzerine ters örgü yapıyorduk. Bunu her ön yüzümüze geldiğimizde bu şekilde yapacağız. Bakıyorum ilk ilmeğim ters. Üzerine düz örüyorum. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Ayracımı gördüm. Ön yüzümde olduğum için artırma işlemimi yapıyorum. Ayraç araları arkadaşlar ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak örülecek. Yani düzün üzerine ters değil. Ön yüzde ters örülecek, arka yüzde düz. Ayracımı bu tarafa aldım. Bir artış da buradan yapıyorum. Bakıyorum şimdi ilmeğim düz. Üzerine ters örüyorum. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Bu şekilde devam ediyorum. Ters örgüyü, düz örgüyü biliyorsanız arkadaşlar hiç zorlanmadan yapacaksınız. Çok kolay ama çok şık duran bir tulum çalışması olacak. En son ilmeğim düz arkadaşlar. Ters olarak örüyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Bu artış işlemini unutmayın arkadaşlar lütfen. Aradaki ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da yine artışımı yapıyorum. Bakıyorum ilk ilmeğim düz. Üzerine ters örgü örüyorum. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Bu şekilde devam ediyorum ayracıma kadar. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. En son ilmeğim ters. Düzün üzerine ters ördüm. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Buradan da yine bir tane ilmek artışı yapıyorum. Bakıyorum ilmeğim düz. Üzerine ters örüyorum. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Ve devam ediyorum. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Ayracımı gördüm. Hemen artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Buradan da artışımı yapıyorum. Bakıyorum ilmeğim düz. Üzerine ters örüyorum. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Ayracımın bu tarafında bir tane ilmek kaldığında arkadaşlar onu örgümün ön yüzünde ters olarak örüyorum. Ve kenardaki 7 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Arkadaşlar ön yüzlerimize geldiğimizde yapacağımız işlem sadece bu. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroş olarak öreceğiz. Baştan ve sondan 8. ilmeğimizi de ters örgü olarak öreceğiz. İkili ayraçlar arasında olan tek ilmekleri ön yüzümüzde ters öreceğiz. Roba artışlarımızı yapacağız. Düz ilmeklerimizi ters, ters ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. Şimdi döndük arka yüzümüzü. Kenar ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi haroş olarak ördüm. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Baştan 8. ilmeğimi örgümün arka yüzünde düz örgü olarak örüyorum. Ve daha sonra tersi ters, düz olarak örmeye devam ediyorum. Bu ilmeğim ters, ters örüyorum.
düz, tersi ters, düzü düz. Bakın artış yaptığım ilmeğim düzden sonra ters geldiği için ters örgü olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde olduğum için artırma işlemi yapmıyorum. Arka yüzlerimizde ayraç aralarındaki ilmeklerimizi her arka yüzümüze geldiğimizde düz olarak örüyoruz. Ayracımı taktım buraya. Şimdi burada artış ilmeğim var arkadaşlar. Bakıyorum yanındakine. Ters düz. Ters örmem gerekiyor. Ters örüyorum. Yanındaki ilmeğim düz. Düz örüyorum. Düzü düz. Ters ters olarak devam ediyorum. Tersi ters, düzü düz. Bakın artış yaptığım ilmeğim en son düz ördüğüm için onu ters örmem gerekiyor. Ters olarak örüyorum. Artış yapmıyoruz arkadaşlar, unutmayalım. Örgümüzün arka yüzünde artırma işlemi yok. Ayraç arasındaki ilmeğimi arka yüzünde düz olarak örüyorum. Ve devam edeceğim yine. Bakıyorum buradaki ters, buradaki düz. Artış ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Yanındaki ilmeğim düz, düz örüyorum. Tersi ters, düzü düz. Tersi ters, düz olarak devam ediyorum. En son düz ördüm. Artış yaptığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayraç arasındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakıyorum şimdi buraya nasıl başlamam gerekiyor. Buradaki ilmeğim düz. Burası ters olması gerekiyor. Tersle başlıyorum. Ters ördüm. Düzü düz örüyorum. Tersi ters. Düzü düz. Tersi ters. Bu şekilde devam ediyorum. En son düz ördüm arkadaşlar. Bakın artırma yaptığım ilmeğim ters olarak örüyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Aradaki ilmeğimi örgümün arka yüzüne düz olarak örüyorum. Ayracımı aldım. Şimdi bakıyorum neyle başlamam gerekiyor. Burada düz var. Tersle başlamam gerekiyor. Ters örüyorum. Düzü düz. Tersi ters. Düzü düz. Tersi ters. Son ilmeğimi arkadaşlar düz örgü olarak örüyorum. Baştan 8. ilmeğimizi de örgümüzün arka yüzüne düz olarak örmüştük. Sondan 8. ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Ön yüzde de ters örüyoruz. Ayracımı aldım bu tarafa. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 4, 5, 6 ve 7. Arkadaşlar bu kadar anlatımın yeterli olduğunu düşünüyorum. Örgüye yeni başlayan birçok arkadaşımız var aramızda. Olur da anlamadığınız bir yer olur. Videomu yorumlar bölümüne yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi arkadaşlar artırma yapmaya başladığımız yerden itibaren 12 cm uzunluğa gelene kadar roba artışlarımızı ve modelimizi aynı şekilde uygulayacağız. İliklerimizi de 10 haroşa sırası arayla açacağız arkadaşlar. Şimdi ben ölçümü tamamlayayım, daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar 12 cm uzunluğa gelene kadar roba artışlarımı yaptım. Şimdi ilmek sayısı da vereceğim. Ön bedenimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane ilmeğim var. Arada bir tane ilmeğim var. Kol bedenimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 tane ilmeğim var. Arada bir tane ilmeğim var. Arka bedenimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 tane ilmeğim var. Arada bir tane ilmeğim var. Buradaki kol bedenimde de yine aynı sayıda ilmeğim var. Ve ön bedenimde. Şimdi arkadaşlar artık ayrımlarımızı yapacağız. Roba artışlarınıza başladığınız yerden itibaren 12 cm uzunluğunda değilse burası, benimle aynı sayıda ilmek sayınızın olması hiçbir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. O yüzden lütfen ilmek sayılarını değil santimetre ölçülerini baz alın. Aksi takdirde üzüleceğiniz sonuçlar yaşarsınız. Şimdi toplamda 2 tane ilik açtım arkadaşlar. İlk iliğimizi birlikte açmıştık. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diş haroşadan sonra bir ilik daha açtım. Üzerinde de
2 diş haroşam var. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Yine kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Yine arkadaşlar aynı şekilde modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Ayracımdan hemen sonraki ilmeğimi örgümün ön yüzüne ters olarak örüyordum. Ters ördüm. Şimdi düzü ters, tersi düz örerek devam ediyorum ayracıma kadar. Ayracımı çıkarıyorum. Artık ihtiyacım yok. En son ters olarak örmüştüm. İki ayracım arasında bulunan ters ilmeğimi düz olarak örüp ön bedenime dahil ediyorum. Buradaki ayracımı da çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar bu taraftaki ayracımıza kadar ilmeklerimizi ipimizin üzerine alacağız. İğneme farklı bir renkte bir miktar ip taktım. Şimdi buradaki kol bedenime ait ilmeklerimin tamamını ipimin üzerine alacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 tane ilmeğimi ipimin üzerine topladım. İpime 2 tane düğüm atıyorum. Açılmaması için. Modelimizi uygulayarak ön bedenimizi ördük. İki ayracımızın arasında bulunan bir tane ilmeğimizi de ön bedenimize dahil ettik. Kol bedenimize ait ilmeklerimizi ipimizin üzerine topladık. Şimdi arka bedenimizle devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi farklı bir ip takacağım arka bedenime. Bu şekilde arkadaşlar ipinizin içinden çekebilirsiniz. Bir miktar ip kullanacağız sadece arka bedenimizi örmek için. Şimdi buradaki ayracımı çıkarıyorum. Aradaki ilmeğimi de arka bedenime dahil edeceğim. Düz olarak örüyorum. Buradaki ayracımı da çıkarıyorum. Ve modelimi uygulayarak devam ediyorum. Düzü ters örüyorum. Tersi düz. Düzü ters, tersi düz. Bu şekilde diğer ayracımın bulunduğu yere kadar devam ediyorum. Düzü ters, tersi düz olarak. Ayracıma kadar modelimi uygulayarak arka bedenimi ördüm. Şimdi buradaki ilmeği de yine arka bedenime dahil edeceğim. Düz olarak örüyorum. Artık buradaki ayraca da ihtiyacımız yok. Şimdi dönüyorum arkadaşlar örgümün arka yüzünü. Bu taraftaki kol bedenimi ve ön bedenimi örmedim arkadaşlar. Sadece baştaki ön bedenimi ördüm. Kol bedenime ait ilmeklerimi ipimin üzerine topladım. Ve arka bedenime sıra sonuna kadar ördüm. Aradaki ilmeği de yine arka bedenime dahil ettim. Şimdi dönüyorum. Sadece arka bedenimizi öreceğiz. 4 sıra. İlk sıramızı zaten örmüş olduk. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgümüzün arka yüzünü düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorduk. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Düzü düz örüyorum. Tersi ters. Düzü düz, tersi ters. Örgümüzün arka yüzünde yine yaptığımız işlem değişmedi. Tersi ters öreceğiz. Düzü düz olarak öreceğiz. Bu bizim ikinci sıramız arkadaşlar. Ön yüzümüzü az önce örmüştük. Arka yüzümüz ikinci sıramız.
4 sıraya tamamlayacağız. Evet, son ilmeğime geldim. Onu da örüyorum yine. Şimdi dönüyorum örgümün ön yüzüne. Yine arka bedenimi öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve tersi düz, düzü ters olarak örüyorum. Ön yüzlerimizde yaptığımız işlem gördüğünüz gibi değişmedi. Tersi düz örüyoruz. Düzü ters. Birlikte 4 sıramızı örelim arkadaşlar. Bu 3. sıramız. Arka yüzümüzü de tamamladığımızda 4. sıramızı bitirmiş olacağız. Düzü ters örüyorum. Tersi düz. Düzü ters, tersi düz. Üçüncü sıramı tamamladım. Şimdi yine dönüyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve devam ediyorum. Örgümün arka yüzünde olduğum için tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. Bu arada sayalım arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 tane ilmeğimiz var. Arka bedenimizin ilmek sayısı 37 idi. Sağdan ve soldan ayraç aralarındaki birer tane ilmeği dahil ettiğimiz için 39 ilmeğimiz oldu. Şimdi arkadaşlar artık 4 sıramızı tamamladık. Buradaki ipimizi kesebiliriz. Arka bedenime taktığım ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar ön bedenimde takılı olan ipimle 3 tane ilmek atıyorum bu şekilde. 1, 2 ve 3. Arka bedenimle birleştireceğim ve modelimi uygulayarak devam edeceğim. Şimdi şuradan bir bakalım. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Düz örgü olarak örüyorum arkadaşlar arka bedenimin ilk ilmeğine. Zaten bakın buradaki ilmeğim düz. Bunun üzerine de ters örüyorum. Örgümün ön yüzünde olduğum için yine düzü ters, tersi düz olarak örüp devam ediyorum. Arka bedenimizi ördüğümüzde de diğer kol bedenimizi yine ipimizin üzerine alacağız. Şimdi ben seri bir şekilde öreyim oraya kadar. Arkadaşlar hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde 3 tane nokta var. Oraya basıp ayarlar bölümünden istediğiniz hızla izleyebilirsiniz. İster yavaş, ister daha hızlı. Örgümüzün ön yüzünde değişen bir işlem yok arkadaşlar. Düzü ters örüyoruz, tersi düz. O yüzden sürekli aynı şeyi hatırlatmak istemiyorum. Sıkıcı da olmak istemiyorum. Ama söylemeyince de konuşmadı diyorsunuz. Şaşkınım yani. Arka bedenimin son ilmeğini de ördüm arkadaşlar. Burada da yine 3 tane bu şekilde ilmek atıyorum. Şimdi yine kol bedenime ait ilmeklerimi ipimin üzerine alacağım. Diğer tarafın ilmeklerini almıştık. Şimdi buraya alıyoruz.
Ayraçlarımızın arasındaki bir tane ilmeğimizi arkadaşlar ön bedenimize dahil edeceğimiz için kol bedenimize almıyoruz. Bu şekilde çekelim ve ipimizi bağlayalım. Evet, ipimi de bağladım. Bu tarafa 3 tane ilmek atmıştık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Diğer ön bedenimizle birleştireceğiz burayı da. Ayracımıza artık ihtiyacımız yok, çıkardık. Gidişatıma göre düz ilmekle başlıyorum arkadaşlar. Buradaki ayracımı da çıkardım. Şimdi düz ilmeğimin üzerine ters ilmeğim gelecek yine. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Devam ediyorum. Aynı şekilde. Ayracımın önünde bir tane ilmeğim var. Bunu örgümüzün ön yüzüne ters olarak örüyorduk. Ters olarak ördüm ve kenar ilmeklerime haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzümüzde de yine baştaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Ve düzü düz, ters ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimizi her zaman düz olarak örüyoruz. Ve devam ediyoruz. Düz ördüm, tersi ters. Düzü düz, tersi ters. Bu şekilde devam edeceğiz. Farklı olarak arkadaşlar sadece beden ayrımlarımızı yaptık. Şimdi buraya geldim. Atmış olduğum 3 tane ilmeğimin bulunduğu yere, hatta ilkini çıkartayım. Ön tarafta kurulumumuzu düzgün yaptığımız için arkadaşlar normal bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi burada düzü düz ördüm, tersi ters, düzü düz. En son düz ördüğüm için ters örüyorum. Yanındakini düz, üçüncüyü ters. Bozulmadığı için şimdi düzle devam ediyorum. Yani düzün üstüne düz geldi, tersin üstüne ters geldi. Çünkü ön tarafta kurulumumuzu ona göre yaptık. Diğer kol altına kadar öreyim arkadaşlar. Diğer kol altında yapmış olduğum 3 tane artışımın bulunduğu yere kadar ördüm. En son tersle bitirdim arkadaşlar. Düz vardı. Düzün üzerine düz ördüm. Tersin üzerine ters. Şimdi düz örüyorum. Düzden sonra ters geliyor. Ters örüyorum. Ve tekrar düz örüyorum. Ve devam ediyorum. Bakın tersin üzerine ters geliyor. Düzün üzerine düz. Tersin üzerine ters. Düzün üzerine düz. Bu şekilde devam ediyorum. Buradaki ilmeğimizi örgümüzün arka yüzüne düz olarak örüyorduk. Düz örüyorum. Kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, kol ayrımlarımızı yaptık. Artık mevcut ilmek sayımızı koruyarak sadece beden örgümüzle devam edeceğiz. Herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmayacağız. Yine ön yüzümüzde ters olan ilmeklerimizi düz, düz olan ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Arka yüzümüzde de düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. 10 haroşa sırası arayla yine iliğimizi açacağız. 25 santimetre uzunluğa gelene kadar öreceğiz arkadaşlar, bu şekilde. Modelimize başladığımız yerden itibaren 25 santimetre uzunluğa gelene kadar dediğim gibi aynı şekilde modelimizi uygulayarak öreceğiz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, omuzdan itibaren 25 santimetre uzunluğa gelene kadar beden örgümü ördüm. Toplamda 3 tane ilik açtım. 3. iliğimden sonra da 9 haroşa sırası ördüm. Şimdi burada birleştirme işlemimiz var. Onu yapacağız. Düğmeli kısımdaki 7 tane ilmeğime yardımcı şişim alıyorum. Şimdi ilikli kısmımızı düğmeli kısmımızın üzerine bu şekilde koyuyoruz. Ben bu arada düğmemi de ilikleyeyim arkadaşlar. İlikli kısım düğmeli kısmın üstünde olacak.
Karşılıklı birleştirme işlemi yapacağız. İlikli kısmımdaki ilmeğimi çıkardım. Arkadaki şişimi alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Karşılıklı 7 burada 7 burada 14 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. 7 ilmeği düşüreceğiz bu şekilde. İlmeğimi çıkardım. Karşı şiş alıyorum. Ve örüyorum düz olarak. İlmeğimi çıkardım. Karşı şişimi alıyorum. Düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi de aynı şekilde karşı şişime aldım. Ve düz olarak örüyorum. Ayrıcım bu tarafa alıyorum. Şimdi arkadaşlar artık hep örgümüzün ön yüzünde ilerleyeceğiz. Ön yüzlerimizde ne yapıyorduk? İlk ilmeğimizi ters olarak örelim. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters olarak devam edeceğiz. Sarı ayracımızın bulunduğu yere kadar arkadaşlar modelimizi uygulayarak örelim. Sarı ayracımız ve mavi ayracımızın arasında az önce kesmiş olduğumuz 7 tane haroşa ilmeğimiz var. Şimdi örelim arkadaşlar buraya kadar. Birinci turumu modelimi uygulayarak sarı ayracımın bulunduğu yere kadar ördüm. Şimdi ikinci turumdayım arkadaşlar. Artık örgümüzün arka yüzü olmadığı için arka yüzlerimizde yaptığımız işlemin aynısını örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Düzleri düz öreceğiz, tersleri ters. Düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir sıra arkadaşlar düzleri ters öreceğiz, tersleri düz. İkinci sırada düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Yani arka yüzde yaptığımız işlemi ön yüzde yapacağız ikinci sıramızda. Artık bu iki ayrıcımızın arasında bulunan ilmeklerimize de modelimizi uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar buraya kadar örmem gerekiyor ilk turumu. En son tersin üzerine düz örmüşüm. Düzün üzerine ters. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Ve düz örüyorum. Ayrıcımı aldım bu tarafa. Şimdi turumuza başlıyoruz arkadaşlar. İkinci turumuzda ters olan ilmeğimizi ters, düz olan ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tersi ters, düzü düz. Tersi ters, düzü düz. Bu şekilde arkadaşlar sarı ayracımızın bulunduğu yere kadar örelim. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yani ikinci sıralarımızda arka yüzümüzde yaptığımız işlemin aynısını dönerek ördüğümüz için artık ön yüzümüzde ikinci turumuzda yapıyoruz. Şimdi ayracımıza kadar örelim. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüp ikinci turumu tamamladım. Şimdi ayracımı bu tarafa alıyorum. Şimdi tekrar arkadaşlar ön yüzümüzde yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Birinci sıramızda ters ilmeğimizin üzerine düz, düz ilmeğimizin üzerine ters olarak öreceğiz. Düzün üzerine ters ördüm, tersin düz. Düzün ters, tersin düz. Düzün ters, tersin düz. Düzün ters. Artık arkadaşlar bu haroşalarımız olmadığı için burada da model uygulamamızı yapıyoruz. İlk ilmekte en son ters örmüştüm düzün üzerine. Burada da tersin üzerine düz örüyorum ve devam ediyorum. Birinci turumuzda düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz öreceğiz. İkinci turumuzda da düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Yani yaptığımız işlem değişmedi. Sadece tek yönde örüyoruz artık ön yüzümüzde. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Bu şekilde arkadaşlar sıra ayracımıza kadar örelim. Sıra ayracıma kadar birinci turumu tamamladım. Şimdi arkadaşlar ikinci turumuzdayız. Tersi ters örüyoruz. Düzü düz. Tersi ters. Düzü düz olarak örüp ikinci turumuzu tamamlayacağız. Sarı ayracımıza kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarı ayracımın bulunduğu yere kadar ördüm. Şimdi bu ayraç arasındaki 7 tane ilmeğimizin
Dördüncüsüne ayraç takacağız arkadaşlar. Hem sağına hem soluna. Artık A kısmı artışlarımıza başladık. Bakın bu taraftan 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi ayırdım. Ayracımı taktım. Arada bir tane ilmeğim var. Bunun kenarına da yine ayraç takıyorum. Bu tarafta da 3 tane yine ilmeğim var. Arkadaşlar şimdi bir de tam arka orta noktaya ayraç takıyoruz ve arasına bir tane ilmek alıyoruz. Şimdi bu arada bir tane ilmeğimiz var. Bu tarafta da 3 tane ilmeğimiz var. Bu 3 ilmekten itibaren sayıyoruz. 42 tane ilmek olduğunda bir tane ilmek araya alıyoruz. Ayracımızı bu tarafa takıyoruz ve bu tarafta da yine buradaki 3 ilmeğimiz dahil 42 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Arada da bir tane ilmeğimiz olacak. Şimdi orayı da ayracımızı takalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine modelimizi uygulayarak devam edeceğiz. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters olarak devam ediyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Arada bir tane ilmeğim var. Artık arkadaşlar bu iki ayraç arasındaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bir tane ilmek kaldırıyorum alttan ve düz olarak örüyorum. Ayracımın arasına aldığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir de bu tarafından ilmek kaldırıp düz olarak örüyorum. Yani toplamda sağından ve solundan 2 tane ilmek artırmış oldum ve düz olarak ördüm. Ayracımı taktım bu tarafa. Şimdi yine aynı şekilde modelimi uygulayarak devam edeceğim. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters ve tersin üzerine düz. Bu ayrıca artık ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şimdi modelimizi uygulayarak arka taraftaki takılı olan ayracımızın oraya kadar örelim. Arka tarafta takılı olan ayracımın bulunduğu yere kadar modelimi uygulayarak ördüm. Ayracımı taktım buraya. Burada da aynı şekilde arkadaşlar bir tane ilmek kaldırıyoruz baştan. Düz olarak örüyoruz. Aradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu tarafından da bir tane ilmek kaldırıp düz olarak örüyoruz. Şimdi sarı ayracımıza kadar yine modelimizi uygulayarak devam edelim. Sarı ayracıma geldim ve turumu tamamlamış oldum. İkinci turumdayım. İkinci turumuzda arkadaşlar düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örüyorduk. Şimdi o şekilde devam edeceğiz. İkinci sıralarımızda artış işlemi yapmıyoruz. Düzü düz, ters ters olarak örüp turumuzu tamamlayacağız. Ayraç aralarımızdaki ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Ve devam ediyoruz. Düzü düz, tersi ters. Düzü düz, tersi ters. Şimdi arkadaşlar yine sarı ayracımızın bulunduğu yere kadar örelim. İkinci turumu sarı ayracımın bulunduğu yere kadar tersi ters düz olarak örüp tamamladım. Yine arkadaşlar arka tarafta iki ayracımın arasında bulunan 3 tane ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi tekrar birinci turumuza dönüyoruz. Ayracımı aldım buraya. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Artış sıramızdayız arkadaşlar. Yine ayracımızdan sonra hemen bir tane artış yapıyoruz. Aradaki 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ve bu taraftan da bir artış yaparak onu da yine düz olarak örüyoruz. Ayracı taktık bu tarafa. Şimdi yine modelimizi uygulayarak devam ediyoruz. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Diğer ayraçlarımızın arasında da aynı şekilde artırma işlemi yapacağız arkadaşlar, başından ve sonundan. Şimdi tamamlayalım artışlarımızı. Yine ayracımıza kadar örelim. Evet arkadaşlar, sarı ayracımın bulunduğu yere kadar modelimi uygulayarak arka tarafta yine artışımı yaparak ördüm. Şimdi ikinci turumuzdayız. İkinci turumuzda düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz yine. Ve bu turumuzda arkadaşlar yine artış işlemi yapmayacağız. Şimdi tersi ters örüyorum. Düzü düz, tersi ters. Ayraç arasındaki 5 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 3, 4 ve 5. Ayracımı bu tarafa aldım. Tersi ters, düzü düz örgü olarak örüp devam edeceğim. Yine arkadaşlar arkada da aradaki 5 tane ilmeğimi düz öreceğim. Ve düzü düz ters ters olarak örüp ayracıma kadar geleceğim. Örelim şimdi. Evet arkadaşlar, ikinci turumda düzleri düz, tersleri ters olarak ördüm. Ayraç arasındaki 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Ve aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz olarak örüp ayracıma kadar geldim. Şimdi birinci turumuzdayız. Yine tersin üzerine düz, düzün üzerine ters öreceğiz. Artış sıramızdayız aynı zamanda. Ayracımdan sonra ilk ilmeği kaldırdım alttan.
ve düz olarak ördüm. Aradaki 5 tane ilmeği de yine düz olarak örüyorum. Sondan da bir tane ilmek kaldırıp onu da yine düz olarak örüyorum. Aradaki ilmek sayımız 7 oldu. Bu kadar ilmek artışı bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Tersi düz örüyoruz. Düzü ters. Tersi düz. Düzü ters. Bu şekilde turumuzu tamamlayacağız. Yine iki ayraç arasında baştan ve sondan birer tane ilmek kaldırıp düz olarak öreceğiz. Ve modelimizi uygulayarak ayracımıza kadar geleceğiz. Örelim şimdi arkadaşlar. Birinci turumu tamamladım arkadaşlar. Terslerimi düz ördüm. Düzlerimi ters ördüm. Arada da yine bu tarafta da ilmek artışlarımı yaptım. 7 tane ilmek bu tarafta, 7 tane ilmek de bu tarafta var. Şimdi ikinci turumdayım. İkinci turumuzda ne yapıyorduk? Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorduk. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Artık ayraç arasında ilmek artışı yapmıyoruz arkadaşlar. 7 tane ilmeğimizi düz örgü olarak örüyoruz. Ayracımı bu tarafa aldım. Düzü düz, ters ters olarak öreceğim. Bu şekilde ayracımıza kadar örelim. Evet arkadaşlar, ayracıma kadar ördüm. Artık bacak bedenlerimizi ayıracağız. Buradaki ayracımı çıkarıyorum. En son ters ördüm. Düz örgü olarak örüyorum. Burayı ters, sondakini de düz örgü olarak ördüm. Şimdi arkadaşlar buradaki ilmeklerimizi isterseniz bir ip üzerine ya da çengel iğne üzerine alabilirsiniz. 7 tane ilmeğimi çengel iğnemin üzerine aldım arkadaşlar. Şimdi bu taraftaki ilmeklerimizi ayracımıza kadar farklı bir şişe alacağız. İp üzerine de alabilirsiniz. İp üzerinde bekletip daha sonra şişinize geçip örebilirsiniz eğer 2 tane misinalı şişiniz yoksa. Önce bir tane bacak bedenimizi bitireceğiz. Daha sonra aynı işlemleri tekrarlayarak ikinci bacak bedenimizi bitireceğiz. Şimdi biz dikişsiz öreceğiz arkadaşlar. Eğer dikişli örmek isterseniz birleştirme işlemi yapmadan ön yüz ve arka yüz olarak devam edeceksiniz. Yine modelimizi aynı şekilde uygulayacaksınız. İlmeklerimizi alalım. Ayracıma kadar ilmeklerimi şişimin üzerine topladım. Şimdi dikişli örecek arkadaşlarımız buraya bir tane ip takacaklar ve modeli uygulayarak hem ön yüz hem arka yüz olarak örecekler. Dikişsiz örecek arkadaşlarım da birazdan yapacağım işlemleri yapacaklar. Arka taraftaki 7 tane ilmeğimizi de yine çengel iğnemiz üzerine alacağız. Alalım arkadaşlar. 7 ilmeğimi de çengel iğnemin üzerine aldım. Artık buradaki ayrıca da ihtiyacımız yok. İlk olarak bir bacak bedenimizi bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar düğmeli kısımda değil arka taraftayım. İpim de bu şekilde diğer şişimde karşı tarafta duruyor. Şimdi birleştirme işlemi yapacağım. Şişimi çektim bu tarafa. Bu iki tarafı da birleştireceğim arkadaşlar şimdi. Model sıramıza sadık kalarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tersin üzerine düz, düzün üzerine ters öreceğimiz sıradayız. Tersin üzerine düz örüyorum. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Bu şekilde devam ediyorum. Az önce tüm bedenimizi dönerek örüyorduk. Şimdi bacak bedenimizi örüyoruz sadece arkadaşlar. Değişen bir şey olmadı. Sadece birleştirme işlemini göstermek istedim. Şimdi bir sıra daha örelim birlikte. Önce bu turumuzu tamamlayalım. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters.
Birinci turumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci turumuzdayız. Arka tarafımız burası. İkinci turumuzda ne yapıyorduk? Ters ilmeklerimizi ters örüyorduk. Düzleri düz. Bu şekilde devam edeceğim. Tersi ters, düzü düz olarak öreceğim. Şimdi çeviriyorum örgümü. Bakın ön taraftayım. Sıramız sonuna kadar ördüğümüzde arkadaşlar turumuzu tamamlamış oluyoruz. Birinci turlarımızda düzü ters öreceğiz. Tersi düz. İkinci turlarımızda da tersi ters, düzü düz öreceğiz. Biz şimdi ikinci turumuzu ördüğümüz için tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayarak ördüm. Bu şekilde devam edeceğiz. Birinci turlarımızda düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz öreceğiz. İkinci turlarımızda da düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Modelinizle uyumsuz bir tane fazlalık ilmeğiniz varsa iki ilmeği birlikte alarak kesin arkadaşlar ve uyumlu bir şekilde modelinizi uygulamaya devam edin. A kısmı artışlarından sonra, yani bu çengelli iğneden itibaren aşağı doğru 12 cm uzunluğa gelene kadar modelimizi uygulayarak örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bacak bedenimi A artışlarından sonra 12 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. Bu arada diğer bacak bedenimi de tamamladım arkadaşlar. Aynı şekilde hazırlayacağız zaten. Şimdi lastik bölümüne geçerken kesme işlemimiz var. Kesim işlemimizi birlikte yapalım. Kesimlerimizi yaparken aynı zamanda lastik örgümüze de başlayacağız. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ters örüyorum. Tekrar bir düz. Bir ters. İki ilmeği birlikte alarak düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Tekrar iki ilmeği birlikte alarak düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. İki ilmeği birlikte alarak düz. Bir ters. Bir düz, bir ters. Arkadaşlar, tekli lastik örgümüzü kurarken kesimlerimizi de yine bu şekilde yapacağız. Toplam 6 tane ilmek keseceğiz ve 36 ilmekle devam edeceğiz lastik örgümüze. Birlikte 3 ilmeğimizi zaten kestik. Şimdi aynı şekilde hem lastik örgümüzü örüp hem de 3 tane ilmek daha keseceğiz. Daha sonra tekli lastik örgü olarak 6 cm uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra kol bedenimizle devam edelim. Evet arkadaşlar, bacak bedenlerimi tamamladım. Kol bedenimin de bir tanesini ördüm. Şimdi diğeriyle devam edeceğiz. Şimdi buradaki kol oyuntumuzdan 7 tane ilmek toplayacağız. 31 tane ilmeğimiz de şişimizde var. Toplam 38 ilmeğimiz olacak. Ve biz 38 ilmekle kol bedenimizi öreceğiz. Dikişli ören arkadaşlarımız maalesef bu işlemi yapamayacaklar. Ha, bir tulum olacak mı? Olacak ama yani direkt örüp diktiğiniz için siz buradan yani kasılmış, içinde sıkışmış bir kol oluyor arkadaşlar. Bu oyuntu önemli. Bunu da sadece dikişsiz örgüde yapabilirsiniz. Şimdi ipimi takıyorum. Bakın burada ilmeklerin aralarına girerek 7 tane ilmek toplayacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi bacak bedenimizde olduğu gibi yine dönerek modelimizi uygulayarak öreceğiz arkadaşlar. Lastik bölümüne kadar da kesme işlemi yapmayacağız. Model sıramızda olduğumuz için tersin üzerine düz ördüm. Düzün üzerine ters. Devam ediyorum bu şekilde. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olarak. Sondaki 7 ilmeğimize de modelimizi kuralım arkadaşlar. Sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Düzün üzerine ters örüyorum. Tersin üzerine düz.
Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Devam ediyorum. Sonda 7 ilmeğim kalana kadar. Sonda 2, 4, 6, 7 topladığım ilmeklerim var arkadaşlar. Şimdi gidiş yönüme göre ayarlıyorum. Burada düzün üzerine ters ördüm. Tersin üzerine düz. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum ve ters örüyorum. Arkadaşlar 7 tane ilmeğimizin model kurulumunu da yaptık. Artık sadece dönerek modelimizi uygulayarak herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan devam edeceğiz. Kol altından itibaren 11 santimetre uzunluğa gelene kadar modelimizi uygulayacağız. Daha sonra lastik örgüye geçtiğimizde bacak bedenimizde olduğu gibi kesim yapacağız ama sadece 4 tane ilmek keseceğiz arkadaşlar. Daha sonra 6 santimetrelik lastik örgümüzü tamamlayıp ilmeklerimizi istediğimiz yöntemle keseceğiz. Şimdi ben kol bedenimi tamamlayıp tulumumun son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, tulumum son haliyle hazır. A kısmında çengelli iğnelerimiz üzerinde ilmeklerimizi bekletmiştik. Ben tulumlarımın A kısmını hep aynı yöntemle kapattığım için video gereksiz yere uzamasın diye ayrı bir video hazırladım arkadaşlar. Yukarıdan izleyebilirsiniz. Yine alta link olarak da ekleyeceğim. O yöntemle buradaki ilmeklerinizi birleştirebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.